Canlarım benim, selamlar. Ben Yakup Güngör. Ye Yakup'um ye dediniz. Bugün Sadrazam Mahmut'a geldik. Beyoğlu'ndaki abi olmaz olur mu? Var. Hem aynı zamanda şu kokular ve heyecandan öleceğim. Ha bak, kameraman diyor ki etti mi bu? Aklı melikelerini kaybetti. Abi Sana o zaman şöyle bir tane Kars kazı Abi, yapalım. Biri tamam. fırında biri haşlama. of. Canlarım benim, selamlar. Ben Yakup Güngör. Ye Yakup'um ye dediniz. Bugün Sadrazam Mahmut'a geldik. Beyoğlu tarafındayız. Çok heyecanlıyım çünkü sizlerle ilk defa bir yeri deniyorum. Daha önce gittiğim yerlere gittik. Bugün uzun zamandır merakla gelmek istediğim o yerdeyiz. Muhteşem bir heyecanlıyız. Buradaki kokuları size anlatamam. Yine yutkunmaktan başka hallere dönüştüğüm bir programdayız. Şimdi hemen bir tanıtıma geçelim. 3 çeşit uykuluğumuz var. Uykuluklarımız geldi. Burada ciğer uykuluk, gerdan uykuluk ve burada da fındık uykuluk dediğimiz pankreas kısmı. Soğutmadan başlamak istiyorum. Ve burada da o meşhur yoğurdu. Aynı zamanda da burada da beynimiz var. Bir sakatat sever olarak ne kadar mutlu olduğumu şu an yüzümden de anlıyorsunuzdur. Yedikten sonra nasıl yansıyacak hep birlikte bakacağız. Yanında da o meşhur bulgur pilavımız pişiyor. Bir gün boyunca et suyunda dinlenmiş, kavurmalı, biberli, domatesli inanılmaz bir bulgur pilavı da orada var. Kokusundan zaten konuşamıyorum. Canlarım benim. Şimdi şöyle başlıyorum. Of, yani şu çatalı batırır batırmaz o yumuşaklığını size anlatamam. Direkt hiç bıçak falan kullanmayacağım. Oh. Evet, dağılıyor zaten. İnanılmaz. Yani sakatat sevmeyen birine verdiğiniz zaman sakatata dair en ufak bir koku, en ufak bir başka bir şey yok. Yani anlamasına da imkan yok. Herhangi bir şey olarak yedirebilirsiniz. Şuradan hemen diğer uykuluk olan gerdan uykuluğa hemen şöyle bir tadacağım. Bunun kıvamı biraz daha yumuşak ve daha sakız gibi ciğere göre, ciğer uykuluğa göre. Şimdi hemen sıradakini de denemek istiyorum arda arda. Oh. Genelde bazı ocak başlarına gittiğinizde uykuluk diye geçen şey şu fındık uykuluk oluyor ve çok da detay belirtmezler. Çok da bir bilgi sahibi genel olarak olamıyoruz. Aklımı da kaybettiğim için buraya da devam etmek istiyorum çünkü muazzam. Şimdi bir de beyin tadına bakacağım. Biliyorsunuz adeta bir kaymak, bir o kremamsı kıvam ve çoğu yediğim yerde kokusu rahatsız eder. Hele böyle bir beyin salatasını çok rahatsız eder. Ne en ufak bir koku ne bir başka bir şey gerçekten kaymak gibi akıp gidiyor. Bunun için çok mutlu ve sevinçliyim. Şimdi pilavımız geliyor şu an. Ellerine sağlık. Çok teşekkür ederim.
sakinliğimi koruyarak devam edeceğim. Çünkü anlatamam. Her biri çok farklı ve en güzel yanı da alışagelmişten çok farklı. Şöyle bir beyni bulmak her yerde bu kadar iyi şekilde hazırlanmış kolay değil. Çok sevdiğim için bazı yerlerde de o kokuyu aldığında bile o yemeye devam ediyorsun ama şu haldeki bir beyni ilk defa yiyecek olan birine tattırdığımız zaman çok düşük bir oranda beğenmeme şansı. Çünkü ağızdaki dağılışı, o kremamsı damağa yapışı inanılmaz. Şu an konuşamıyorum. Biraz daha yiyeceğim. Şimdi şu bulguru hiç soğutmadan devam etmek istiyorum. Küçük beyinciğimi, aklımı, her şeyi kaybettim. Şuradan akmak üzere gözyaşı. Perişan durumdayım. Hangi birini yiyeceğimi şaşırdım. Neyi nasıl yapacağım tamamen gitti şu an. İnanılmaz. Yani zaten çiğnemenize bile gerek yok. Onun için ben biraz seri alıp şu güzelliğe de doymak istiyorum. Koyun diyebiliyorum. Soracağım yorumlara yazacağım. Koyun yoğurdu diyebiliyorum. Evet. İnanılmaz ötesi. Şu sakatatla şu kaliteyi sağlamak çok zor. Çünkü öncesindeki temizlenme aşaması, dinlendirilme aşaması bunlar çok meşakkatli süreçler. Bunları layığıyla yapıp şu şekilde sunmak çok zor olduğu için şuranın durumunu size anlatamıyorum. Ve onun için yemeye devam ediyorum. Fakat kamera arkasındaki halleri görmeyin ve yine Şafak Şef'imin gözleri doldu. Kameraman aklını kaybetti. Ve ben çok şanslı ve mutlu hissediyorum çünkü ben yiyorum. Muazzam ötesi. En güzel yanı da yanımızda hazırlanması, o kokularla birlikte muhteşem bir şey. Biraz daha şu uykulunun tadına varmak istiyorum. Ama şöyle şu lavaşla yiyeceğim. Evet, ve şu biberden biraz alacağım. İnanılmaz. Ben şimdi vefalı bir arkadaş olduğum için hemen şu soğumadan kamera arkasına ben hemen şöyle tattırmak istiyorum. İnanılmaz ötesi. Birçok şeyden lezzetli olup bak kameraman diyor ki etli mi bu? Aklı melikelerini kaybettim. Evet, birçok yere gittik. Arkayı hep beklettim çünkü daha yenilebilecek şeylerdi ama şunlar soğumadan benim canım ekibim yesin. Heh, al bakayım uykulunu oradan. Evet. Yerim ama yediririm de. Onun için kendimle gurur duyuyorum. Biraz daha şu beyinden devam etmek istiyorum. Şimdi yanına biraz ekmek banalım. Evet canlarım benim. Bir ondan yiyeyim derken ne yapacağımı şaşırdım. Şimdi şöyle. 3 çeşit uykuluğumuz geldi. Şafak Şef'im dedi hangisi daha senin önde? Ben de dedim ki üçü de gerçekten evlat gibi. Yani muazzam farklı dokular. Fakat galiba biraz daha o yağlı dokusundan dolayı şu fındık kokoreç dediğimiz pankreas kısmı bu bir tık daha bende önde. Ama yani şimdi bu önde deyip de şuradaki diğer uykuluk muazzam. Yani böyle bir akışkan bir et olamaz. Aynı zamanda da gerdan uykuluk. Bunun da daha sakız gibi olan o dokusu çiğneyip o damaktan vurduğu aroması muazzam. Hiçbirini ayıramayacağım. Gerçekten gelirseniz üçünü de yiyin. Ustayla da konuştum. Şu beyin yani şu beyni başka bir yerde böyle iyi temizlenmiş, böyle iyi süreçten geçirilmiş bir beyin ben yemedim. Fakat taş gibi olan bu yoğurt ve şu bulgur pilavını biraz daha şimdi tadına varacağım. Evet, muhteşem ötesi. Şimdi koç testisimiz geliyor ki koç testisi ve bir sürü sakatat benim çocukluğumdan beri babacığım sağ olsun evimizde pişen şeylerdi. Onun için aşinayım ve çok severim. Yani hiç sakatatı hayatımda başkalaştırma bir lüksüm olmadı. Yani hep gözümü açtığımdan beri olduğu için beyin salataları, koç yumurtaları seviyorum. Çok seviyorum çünkü hani çocuğa demezler ki bu koç tesisi diye. Ne var akşam? Et var. Yiyorduk. Sonra öğrendikçe aşık oldum. Dedim bir hayvan geliyor. Düşünün ki her yere ayrı farklı, ayrı güzel. Soğudukça daha kendine gelip dinlendikçe muhteşem bir hal aldı. Dolu dolu 3 kişinin doyduğu bir pilavdan bahsediyoruz ve 300 lira. Yani her şeyden o kadar memnunum ki akacak yani. Vallahi şuradan akacak şu an.
Canlarım benim, şimdi sıradaki güveçlerimiz geldi. Evet abi, benim. Şöyle yapalım mı? Oh, evet. Bu koç yumurtamız. Tereyağlı güveçte ızgara seçeneği de var ama bu şekilde sordum ustaya, dedi tereyağlı bir önerdiği için tereyağlıyı da yiyelim dedik. Şimdi canlarım benim. Hani yani damağım adeta çatladı. Damağım adeta yok oldu. Kameraman kendini kaybetti. Kamerayı oraya bırakıp yemeye devam ediyordu. En son bir ne yapıyorsun dedim. Şimdi kamerayı kaldırdı. Evet, şimdi canlarım benim. Koç yumurtası geldi. Testisi dedim ama özür dilerim, yumurtası. Şimdi onun da tadına bakacağız. Öncesinde biraz ona ben ekmek banacağım. Onun tereyağına, o etin aroması geçmiş bu tereyağına. Oh. Evet. Şöyle abi. Şöyle biraz pul biberleyeceğim. Şimdi beyni tabii sadece daha var. Tadımını yaptım. Onu da bir pul biberleyip limonlayıp ayrı ayrı yiyeceğim. Farklı farklı türlerde yiyeceğim. Şimdi şunu. Oh. Yumuşacık. Yani yumuşacık, yumuşacık, yumuşacık. Gerçekten çocukluğuma gittim şu an. 7 yaşıma döndüm şu an. Perişan haldeyim. Oh. Bunun hayvanın hiçbir yerinde olmayan kendine has bir kokusu, kendine has bir aroması var. Onun için hani bu farklı farklı bölgelere olan birçok sakatat yiyen insanın da sevmesinin sebebi her bölgenin tadının, dokusunun, aroması hele ki iyi bir ustalıkla birlikte birleştiği zaman hepsi çok farklı oluyor. Bunu da sevmemin özelliği o dokusu, kendine ait olan o tadı ve aroması. Onun için inanılmaz mutluyum şu an. Adeta çocukluğuma döndüm çünkü. Sağ olsunlar geldik. Menüde de yok, bilmiyorduk da. Kars'tan kaz gelmiş. Sağ olsunlar bize de verebileceklerini söylediler, onun için heyecandan ve mutluluktan ölüyorum. Nelere kadir Sadrazam Mahmut. Onun için çok mutluyum bu şölenden dolayı. Şimdi geliyor. Herkesin de gözü şurada kalan bulgur pilavında yani. Ona bakalım, kura çekeceğiz. Şimdi şöyle biraz yoğurt aldıktan sonra. Çok şey. Of. Abi. Heh. Evet. Şu bulgur pilavının hiçbir zerresi ziyan olmaması için bunu sıyıracağız. Bulgur pilavı dediğim için uyaralım. Özür dilerim, sadrazam pilavı. Buna öyle dememiz gerekiyor. Çünkü bir bulgur pilavı görüntüsü var ama bambaşka bir şey. Yani şimdi kokoreçimizin oh. Oh. Neyi görsem mahvoluyor. Ya inanılmaz çünkü. Hı. Şöyle 3 parmak. Tamam. Şöyle. Tamam. Tamam abi, şöyle. Heh. 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 Şöyle. Heh. Konuş Yakup, konuş. Yakup bugün konuşmayı unuttu. Yakup bugün bildiği her şeyi unuttu. Sakatata bambaşka bir deneyim yaşadı Yakup. Pilavda, Sadrazam pilavıyla tanıştı. Muhteşem şeyler yaşadı bugün Yakup. Yedi ve hala yemeye devam ediyordu. Dışarıda, arabada, işte dükkanda yediğimiz kokoreçlere göre bambaşka. Yani büyük ihtimalle şunu herhangi bir yerde ekmek arasında yeseniz dersiniz ki fazla bir şey var, o da ekmek. Yani çünkü şimdi şöyle biraz soğuması için yine alacağım. Bu kadar yumuşak, bu kadar lezzetli ki. Çoğu yediğimiz yerde iyi dediğimiz kokoreçte bile bir koku, bir başka bir şey olur ama bu bambaşka bir şey. Dolu dolu bir kaşık yemek istiyorum. Çatladı. Bugün benim damağım çatladı. Eve gidip kafamı yastığa koyduğumda büyük ihtimal ağlayacağım ben. Nasıl bir gün yaşadım diye. Geliyor abi. Evet. Şimdi Yakup kardeşim, bu kadar yiyeceği yedikten sonra var mı açlığın? Var abi. Şurada ufak bir boşluk kaldı abi. Sana o zaman şöyle
2 tane Kars kazı. Abi, Yapalım. Biri tamam. fırında, biri haşlama. Of. Seni Of. ancak doyuracağız. Tamam abi. Tamam abi Bunlar bizim anlaşıldı. Kars yöresine ait kurutulmuş kazlarımızdır. Of. Bu aylarda Of. Kars kazı getirip Kars kazı koyuyoruz. Abi çok Ama herkese değil, böyle Yakup gibi yemeği seven insanlara, yemekten anlayan insanlara, kardeşlerimize. çok teşekkür ederiz abi. Abi çok sağ ol. Bu Ben jestin abi bak hiçbir şey. Abi bu yani çok değerli. Çok teşekkür ederim abi. Eğer bizim kitleden bunu izleyen olursa vay, Yakup'a kaz var bize de kaz. Bu şu görüntü var ya. Bu görüntü gerçekten herkese nasip olmaz. Sağımda solumda kan böyleyim yani. Evet canlarım benim. En son kokoreçimizi de yedik. Yani kelimeler gerçekten anlamsız kalıyor, kifayetsiz kalıyor. Fazla da yedik. Öyle muhteşem yedik ve öyle de çok yedik ki şaşırtıcı derecede biraz o tabakların hepsini inanılmaz bir deneyimdi. Uykuluğundan beynine, masaya gelen yoğurdundan turşusuna zaten o yani ona bulgur pilavı diyenin dili koptu. Sadrazam pilavına o zaten en başka bir deneyimdi ki inanılmaz bir pilav severim. Her türlüsünü, her halini, pirinci bulguru demeden onu burada böyle yemek gerçekten noktayı koydum. Onun haricinde de ben o iştahla, o heyecanla biraz yanlış anlamışım. O görmüş olduğumuz Ilgın abimizin getirdiği kazdan Kars'tan buraya bu dry aged dediğimiz kurutma sistemiyle Kars'tan buraya geliyor. Onu da şu an elimde vardı yani göstereyim dedi. Ben de tabii anlık yanlış anlama. Bugün yiyeceği sandım. Üstüne de bir de yani onu mu yiyecektik yani hani bir şaşırtıcı bir durum yani iki öyle bir şey olmamış. Vallahi ölü verdim burada. O da şaşırdı zaten. Lan dedi 3 saat dedi, 3,5 saat dedi onun pişmesi dedi, ne kazı dedi falan filan derken tamam topladık. Tatlı da öyle bir şekilde zirvede kapatalım dedik tatlı şu an maalesef ki o damağım şu an o hepsinin o yağı hala damağımda muhteşem lezzetli bir halde. Böyle yandım. Biraz sindirim ve o an be an değişen kan değerlerimi hissediyorum. Kendinize çok iyi bakın. En yakın zamanda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakıyorsunuz.